Evet, hocam çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki konferansa bekliyoruz. Şimdi anlattığımız şeyler biraz bazı arkadaşların uykusu getirmiş olabilir. Ama bunların niye anlattığımızı biraz sonra anlatacağız. Diğer hocalarımız da takviye yapacak. Gördüğünüz gibi Türkistan'daki, Moğolistan'daki, Güney Sibirya'daki, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Bulgaristan coğrafyasındaki eski çağda yaptığımız eserleri gittiğimiz bütün coğrafyalara taşıdık ve Anadolu'ya da getirdik. İşte Erzurum'da, Denizli'de, Ankara Güdül'de, kaya resimlerinde, cami cephelerinin süslemelerinde, medreselerin cephelerinin süslemelerinde, taş babalar, mezarlar, kurganlar Anadolu'da da var. Ekrem Memiş Hoca geçen yılki konferansımıza gelmişti. Eski Çağda Türkler kitabının yazarı. Demişti ki Türkler eski çağda asıl medeniyetlerini yapmışlardır. Yani İslamiyet'ten önce ve önceki dönemlerde. Bu gördüklerinizin birçoğu biliyorsunuz gördüğünüz altın eser ve el işçiliğiyle yapılmış. Düşünün 3000 sene önce halı yapıyorlar el işçiliğiyle ve çift düğüm atıyorlar. Uzun ömürlü oluyor. Yanı başımızda İran'da halı yapıyorlar. Tek düğüm atılıyor bizim halılarımızın onlardan farkı. Aynı şekilde kadına kolye yapıyorlar, tarak yapıyorlar. Tarağın üzerine savaş sahnesi koyuyorlar. Bunları altından yapıyorlar ve 3000 yıl önce. Bugün altını nasıl işliyorlar biliyorsunuz. Dağları, ormanları kesiyorlar, siyanür havuzları yapıyorlar, büyük kimya işlemine tabi tutuyorlar falan. Dolayısıyla 3000 yıl önce bunu nasıl yaptılar? Araplar da şaşmış. Arapların meşhur Herodot'u denilen bir El-Mesudi, Bozkırlar ve Mücevherler kitabında şaşkınlıkla anlatıyor bunu nasıl yaptıklarını. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkler eski çağdaki medeniyetlerini gittikleri, göçtükleri, konakladıkları, kaldıkları coğrafyaların hepsine taşıdılar. Bunu Anadolu'ya da getirdiler. Şimdi bize Atatürk'ün ölümünden sonra 1071'cilik maalesef enjekte edildi. İşte Amerika ile yapılan eğitim kültür anlaşmalarından sonra. Biz de zannettik ki uzun bir yıllar, hakikaten biz 1071'de Anadolu'ya geldik. 1071 Malazgirt'ten Anadolu'nun kapılarını açtık. Ondan önce Anadolu'da yokmuşuz. İşte bizden başka herkes Anadolu'da var. Efendim işte Süryaniler var, Ermeniler var, hatta Kürtler var, efendim Pontus var, Roma var, Bizans var, başka halklar var ama bir tek Türk yok. Ne hikmetse. Sonra bir baktık ki aslında biz onlardan çok daha fazla Anadolu'da varmışız. Dediler belgesini gösterin. Baktık ki çivi yazılı metinlerde Asur Kralı Naramsin'in Anadolu'ya yaptığı seferlerde anlattığı çivi yazılı metinlerde Anadolu'da Turani devletlerin varlığından bahsediyor ve 4000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Örneğin Erzurum Erzincan merkezi Türkiye Devleti. Kralın adı da Nail. Bugün de kullandığımız adı Nail ismi. İlsu Nail. Yine Musul Kerkük merkezli bir kısmı Hakkari'de Turuk Devleti. Turuklular, Hakkari'deki taş babalar ortaya çıkarttı. Yine Herodot'un bahsettiği Samsun merkezli İskit Devleti. Ve Herodot diyor ki Anadolu'da bunlar Anadolu'ya dışarıdan geldiler. Bir medeniyet kurdular. Bunlar Anadolu halkından, o zamanki halktan biraz farklı. Bunlar kımız içiyorlar. Bunlar işte kurgan yapıyorlar vesaire. İşte bize dediler ki Anadolu'da ne bulursanız bunlar ya Roma medeniyetine aittir ya Bizans medeniyetine aittir. Bizim arkeologları da öyle yetiştirdiler üniversitelerde. Batı virüsünü kafaya koydular, şablonu, Batı tarih tezini falan. Oysa Avrupa'da 1876 yılına kadar üniversitelerde Avrupa Turani tarih tezi okutuluyordu. Yani İngiltere'ye Gladstone başbakan olana kadar Avrupalılar diyorlar ki bizim atalarımız Turani'dir. Ama bize 1948-49'dan sonra Fulbright eğitim kültür anlaşmalarından sonra hatta ilk anlaşma 1 Nisan 1939'da Amerika ile eğitim kültür anlaşmasından başlıyor. Bize dediler ki siz barbar Türksünüz. Sizden bir şey olmaz. Cahil, barbar, kaba, yobaz, şudur, budur filan. Siz 1071'de geldiniz. Buralar işte antik Yunan medeniyetindir, Bizans medeniyetindir, Roma medeniyetindir. Oysa öğrendik ki Bizans'tan 1500 sene önce yani Doğu Roma devleti, başkent işte İstanbul burası, Konstantinopolis'ten 1500 sene önce İstanbul'da Türk devleti var. Adı da Oybil.
şehrin adı da Astanbulin. Astanbulin, Astanbolik, Astamboli'ye, İstanbul'a dönüşüyor. Atatürk de 1930'da İstanbul yapıyor biliyorsunuz. Konstantinopolis'te gelen kargoların hepsini geri gönderiyor. İstanbul diye göndereceksiniz. Biliyor çünkü. Çünkü Türk tarih tezi hazırlattığı zaman Türk tarih tezinin içerisinde 114 tane batılı bilginin eseri var. 114 tane. Ama Atatürk'e ne dediler? Efendim işte bu romantik bir adam, hayalperest bir adam. Kardeşim Avrupa'nın en ünlü tarihçilerinin, dünyanın en ünlü tarihçilerinin eserlerini Türk tarih tezine koymuş. Mesela 80'lerde 90'larda hepimiz hemen hemen hatırlarız. Gazeteler 30 kupon ansiklopediler verdiler. Ana Britannica verdiler, Hitachi verdiler, başka şeyler verdiler. Ama Türk tarih tezi vermediler. Türk gençleri Türk tarih tezi okumadı. İngilizlerin İngiliz gençlerine, Fransızların Fransız gençlerine hazırlattığı ansiklopediler okuduk biz. Maalesef öyle bir nesilden geliyoruz. Dolayısıyla Atatürk'ün Türk tarih tezinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Ön Türk Akademisi'nde misyonu budur. Türk tarih tezini tanıtmak, her evde en azından bir takım 4 ciltlik bir Türk tarih tezinin bulunmasını sağlamak, ileriki dönemlerde bunun farkındalığın artmasıyla Türk tarih tezinin okullara tekrar geri getirilmesini sağlamak. Yine burada parantez içerisinde söylüyorum, Atatürk'ün bir güneş dil teorisi vardır. Ben üniversitede yüksek lisans yaparken sınıf arkadaşları gülüyorlardı. Aa işte uçuyor Atatürk, dünyanın en eski dili Türkmüş falan filan diye filan. Dedim bu konuda ne biliyorsun birkaç kişiye? İşte Boğaziçi tarih mezunu var, Trakya tarih mezunu var, bir sürü arkadaş var. Baktım hiçbir şey bilmiyorlar. Dedim ki bakın 1912'de Eldinger'in yazdığı ve dünyanın ilk dili Türkçedir tezini, doktora çalışmasını Atatürk'e getirdiler. 1930 yılında yine Cohen'in yazdığı bu yönde bir tez var, ilk dil Türkçedir diye. Haberin var mı? Yok. Peki dedim geçen sene Almanya'da Mark Planck İnsan Bilimleri Enstitüsü 300 bilim insanıyla beraber uzun bir çalışmadan sonra başlarında Profesör Martin Roberts Hoca'nın açıklamasıyla beraber bilim dünyası şoka girdi. Ne diyorlar? Dünyanın en eski dili Türkçedir. 9000 yıl eskiye gider. Moğolistan, Çin arasında Leo Vadisi'nde ortaya çıkmıştır. Atatürk bunu 100 sene önce söyledi. Niye gülüyordunuz? Niye kaldırıyordunuz? Bugün bilim dünyası bunu kabul ediyor. Dünyanın en eski dili Türkçedir diye. Yani Türk tarih tezinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Atatürk'ün yaptığı çalışmaların gerçekten çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yeni bir Atatürk çıkıp gelmeyeceğine göre biz onun tezlerini devam ettireceğiz. Üzerine bir şey koymaya çalışacağız. Evet, şimdi bu anlattıklarımızın en son yine bir toparlamasını yapacağım. Sözü kıymetli hocamız Mustafa Aksoy Hoca'nın alt başlı, koş başlı, mezar taşları, halı kilim desenleri ve neden Türkistan'da, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Moğolistan'da olan bir desenin Anadolu'da da karşımıza çıktığını, Tunceli'de de, Erzincan'da, Elazığ'da, Rize'de de bir çorap deseninde karşımıza çıktığını, kendi geliştirdiği kültürel DNA teorisiyle bizden açıklamasını bekliyoruz ve ona da bir alkış rica ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi kültür araştırmaları biraz farklı olması lazım. Ancak Türkiye'de maalesef biz kültüre de taşa toprağa bakar gibi bakıyoruz ya da bir betona bakar gibi, arabaya bakar gibi bakıyoruz. Bir de maalesef Niyazi Berkes'in de 1942'de bahsettiği gibi biz tekrarlıyoruz. Tekrarlamaları çok seviyoruz. Yani bizden önceki yazılanlara anlatarak akademik araştırma yaptığımızı ne sanıyoruz? Akademik araştırmalar bizden önceki yazıları tekrarlamak değil. Hatta ben her zaman şeyi söylerim. Yani ben sınıfta anlattığım ders herkes anlatır. Yani keşke hiç ders anlatmasam derim. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çeşitli harfler var ve bu harfler hiçbir anlam ifade etmiyor. İşte bu harfleri anlamlı hale getiren şey, bu harflerin belirli bir kural ve belirli bir sisteme göre dizilmesidir. Eğer biz bu harfleri belirli bir sisteme göre okuyup anlamazsak, o harflerimizde hiçbir şey anlattığını anlayamayız. O yüzden Türkiye'deki temel sorunların başına gelen, biz ya birbirimize benziyoruz ya da birbirimizden değiliz. Bir başkası ise önemli bir konu. Biz başkalarının kavramlarıyla kendimizi açıklıyoruz.
Hatta ilginçtir. Yani ben İstanbul Üniversitesi'nde metodoloji ve sosyoloji kursunda doktora yaptım. Hocalarımın yöntem kitabı var. Türkiye'de de yöntem hakkında çok sayıda kitap var. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi'nin Beşeri Coğrafya Enstitüsü'nün bir makalesi var, baba bir makale. O makalede o kitapta bir makale var. Türkiye'de sosyal bilimlerin gelişimi. Ben bu makaleyi 94'lü yıllarda tesadüfen buldum. O da şöyle buldum. Mersin'deki yörük çadırlar hakkında bir makale var. O makalede o kitapta. Yani oradan yörük makalesini okurken o kitabdaki o makaleyi gördüm. Türkiye'de hala o makaleyi arkadaşlar kaynak olarak kullanan tek kişi var, o da ben. Başka hiç kimse kaynak olarak kullanılmış. Nedeni şu, diyor ki orada, siz diyor, Batı'nın kavram ve teorileri kendiniz açıklıyorsunuz, bunu nasıl açıkladığınızı bir tur anlamış değilim diyor. Yani bizimle gırgır geçiyor. Türkiye'deki, ben doktora tezimi Elazığ ve Ağrı hakkında yapmıştım. İşte orada konuların bir tanesi de şeydi, Nevruz, gelenek, görenek, örf adet, halk takvimi. Bir tanesi de evlilik ve aile kavramıydı. Türkiye'deki bütün aile hakkında yazılan çalışmalarda Türk ailesinin geniş aile olduğu söyleniyor. Çünkü Avrupalılara göre geniş aile istenilen, arzulanan bir ailedir. Ve modernist bir ailedir. Biz de Avrupa'dan geri kalmayacağız ya. Bizimkiler de hurra atlamışlar. Herkes sağdan, soldan sosyologlar yazmışlar. Türk ailesi geniş aile. Neden geniş aile? Çünkü Türkler keçe çadırda yaşıyorlardı. Çadırlar küçük olduğu için de dede, baba, anne hep beraber yaşamak mümkün değil. O yüzden Türk ailesi geniş aile. Yani aslında böyle değil insanlar, aileyi sadece biyolojik ve cinsel beraberlik olarak değerlendirdikleri farkında bile değil. Türk ailesi evet, beraber aynı çadırda yaşanıyor ama babanın çadırının yanında oğlunun da çadırı var. Akşamları, mutfakları beraber. Evlenen oğul bir şey almak istediğinde babasına, anasına soruyor. Bütçeleri aynı. Yani Türk ailesi geniş aile değil. Biyolojik olarak Türk ailesi çekirdek ailedir. Ama sosyal anlamda Türk ailesi geniş ailedir. Zaten aileyi aile yapan onun sosyal yapısıdır. Arkasından biz insanı değerlendiriyoruz. Arkadaşlar bizim insanımızla Avrupa'nın insana bakışı aynı değil. Farklı. Yani bizim insan anlayışı, telakkimiz farklı, onlarınki farklı. Dolayısıyla kavramlarımızı oluşturmamız lazım. Kavramlarımızı oluşturamazsak farkında olmadan hem milliyetçilik yaparız, hem Türkçülük yapar, hem de Batı'yı taklit ederiz. Şimdi Türkiye'de ben sanat tarihçisi değilim, arkeolog değilim, tarihçi değilim. Yani meseleye dışarıdan bakıyorum. Ama biraz işte antropoloji okudum, biraz tarih okudum, biraz kültür tarihi, biraz mitoloji okudum. Ve bu işi de uzun süreden beri yapıyorum. Yani bakkaldan ekmek alır gibi bir işi yapmış bırakmış değilim. Akademik anlamda işte 29 yıldır, amatör anlamda da işte 35 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ama Türkiye'de maalesef bazı şeyleri anlatmak veya söylemek zor, çünkü şehir efsaneleri var. Şehir efsanelerine inanmak çok kolay. Dolayısıyla şehir efsanelerini biraz değiştirmek için bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi buradaki bu harfleri arkadaşlar bir araya getirdiğinizde
tarihin sessizliği dili damgalar, kültürel DNA teorisi. Yani o anlamsız olan harfler bir araya getirildiğinde anlamlı oluyor. İşte bizim de tarihimizi ve kültürümüzü anlamlı kılmamız için dağınık kültür unsurlarını, kültür parçalarını bir araya getirip oradan analiz etmemiz lazım. Ancak maalesef biz bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla eskiye dönüp baktığımızda insanlar biraz zayıflanıyor. Yani önceki Türkiye'deki kültür araştırmalarıyla günümüzdeki kültür araştırmalara baktığımızda çok korkunç bir mesafe var. Ve şu anda da Türkiye'de işte Türk dediğimizde ırkçı oluyoruz, faşist oluyoruz, Kürt, Ermeni falan dediğimizde demokrat oluyoruz, insan hakları savunucusu oluyoruz. Bu seviyeye geldik ve buna da maalesef milliyetçiyim diyen insanlar da ayak uyduruyor. Şimdi bu iki bilgiden sonra kısa bir şey yapalım. Yani bu haritayı gördüğünüz yerler, araştırma yaptığımız yerler, coğrafyalar. Şu kısım Sayahart denilen yer Ural Türklerinin yaşadığı yerler. Şu kısımlar. Şu kısım Baykal ve İrkutların yaşadığı yerler. Şu kısım Saha, Yakutçuların yaşadığı yerler. Şu kısımda Altaylar, Abakan ve Barnaul dediğimiz yerler. İşte şurası Beyaz Rusya, oradan Litvanya, Estonya, Ukrayna ve bu coğrafyalar bizim için yani Anadolu açısından önemli olan şey burada Saha Özerk Cumhuriyeti, İrkutsk, Altaylar ve Salahart denilen yer ile şuradaki Urumçi ve Kaşgar denilen bölge bizim için önemli. Bunu hafızanızda canlandırırsanız size biraz daha farklı bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar İskitler diyoruz. Fakat bu İskitler kim? İskitler nedir? Türkler nedir? Bunu fazla değerlendirmemişiz. İşte Bahtiyar Bey'in ve İskitler çalışması Türkiye'de önemli bir el kitabı oldu. Ama nedense biz böyle yasal alanlara pek girmiyoruz. Herodot ise milattan önce söylüyor. İskitler diyor, Anadolu'nun yerli halkından farklıdır. Bunlar alttan süt çıkarırlar ve onu içerler. Bazen de sarhoş olurlar diyor. Dünyada arkadaşlar alttan süt çıkarıp içen iki tane halk var. Biri Türkler, biri de Moğollar. Başka bir halk bunu içmiyor. Avrupalılar ise 12. asırdan itibaren Kımız'dan bahsediyorlar. Ondan önce Kımız'ı falan ne bilmiyorlar. Bir başkası işte İskit kültüründen bahsediyoruz. İskit kültüründen bahsettiğimizde usup, gelenek ve örneklere baktığımızda Türk gelenekleri. Fakat maalesef onu değerlendiremiyoruz. İşte az önce bir arkadaşımız herhalde sanat tarihçisi, o da bir sunum yaptı. Orada bir İskit halısını gösterdi. Ama o İskit halısının çok önemli bir belge vardı. Onu es geçti. Belki araştırma konusu hayvanlarla ilgili ama ne olursa olsun hayvanları anlatırken o önemli belgeyi de vurgu yapmak gerekir. Şimdi o kilimdeki yani Pazarı kilimindeki benim yüzüğüm de var. Az sonra size onu göstereceğim. Şimdi bu coğrafyadan arkadaşlar gezmeye başladığımızda burası İrkutsk. İrkutsk'ta bir çocuk turistik bir çocuk. Bunun şurada
bağrındaki damga bugün Çuvaşistan'ın bayrağında da var. Türkiye'de de olduğunu az sonra size göstereceğim. Yine burada aynı alandan örnekler. Şu ve buradaki damgalar. Burada İrkutsk'ta bir çöp kutusu. Çöp kutusundaki damga. Ve bunu ters çevirdiğimizde yine var. Ve bu damgalar Türkiye'nin her yerinde de var. İrkutsk'ta bir bozkurt kopuz, ağız kopuzu bu. Onun dışı şurada da Türk yazıyor. Yani bunların hiçbirisini ben yazmadım. Oradaki insanların yaptıklarını çektim. Fakat maalesef şu anda bozkurt Türkiye'de bir siyasi partiye terk edilmiş, gidiliyor. Oysa bozkurt Türk tarihinin en önemli bir sembolik unsurudur. Burada yine İrkutsk'tan örnekler var, çeşitli turistik eşyalar. Şuradaki bir örnek arkadaşlar, şu örneği az sonra size göstereceğim. Bugünkü Kırgızistan hava yollarının armasıdır ve Tunceli'de de bir koçbaşlı mezar taşının üzerinde var. Yine İrkutsk'tan bir onlar vodka içiyor veya su içiyorlar. Bunu hem vodka kabı olarak hem de su kabı olarak kullanılıyor. Pazarık'da bir keçe at eğri. Burada yine Pazarık kurganında bulunan ve şurada Rusça Kımız matarası. Yani milattan önce 4. 3. asırda İskitlerinde Pazarık'ta da kımız içtiğinin bir ispatı ve bu kımız milattan önce o tarihte kımız içerken Ruslar falan kımız içmiyor. Hatta Rubruk 1200'lü yıllarda İstanbul'dan Kırım'a geçiyor. Oradan Moğolistan'a geçecek. Orada tercümanlar var. Ruslar ve Tatarlar. Bir yerde kımız ikram ediyorlar. Ruslar dinleri ve kültürleri gereği kımız içmediler diyor. Tatarlar ve ben içtim. Ben çok beğendim diyor. Fakat sonra bir yere daha gidiyorlar. Orada Tatar Türkler'den kımız veriyorlar. Kendisine kımız vermiyorlar. Bana kımız vermediler diyor. Fakat çok istedim vermelerini. Ancak diyor utandığımda da isteyemedim diyor. İşte burada Pazarık kurganındaki insanın dövmelerine baktığımızda arkadaşlar, burada koçlar var. Koç dövmeleri var. Bu koç dövmeleri sonra bizim karşımızda mezar olarak çıkacak. Yine Pazarık kurganından damgalar. İşte burada Pazarık kurganındaki keçe halı, keçe halının üzerindeki damgalar. Az önce arkadaşımız bunu göstermişti. Şu kısımlar maalesef teğet geçmişti. Şunlar Türkiye'de de kullanılan, sahada da kullanılan halı kilimlerde ve çeşitli eşyalardaki şeyler. Bu Pazarık halısı çok ilginç arkadaşlar. Türkiye'de Pazarık halısı hakkında çok kitap yazıyorlar. Fakat bir tane ben sanat tarihçinin Petersburg'a gidip Pazarık halısını görmüyorlar. Yani bu bana çok garip geliyor. Yani bir insan gider o bir kültür unsuru, tarihi bir vesika, bizim görmediğimizi görebilir belki. Yani hiçbir şey görmese veya o bir tarihi eser, yani onu bir görmek, yakından bakmak için gitmez mi insan? Yok maalesef, yani Türkiye'de böyle bir tarihe meraklı bir şeyin, özelliğimiz yok. Yine Pazarık kurganından çeşitli unsurlar. Bu ise arkadaşlar şu at, şuradaki at.
bugünkü saha cumhuriyetinin devlet aramasıdır. Fakat Türkiye'de maalesef sosyal medyada o kadar çok alim çıktı ki buna bu arama milattan önce 1000'li yıllarda İrkus'un Ankara denilen bir şehir ve ırmağı var. Ankara. Aynen dediğim gibi Ankara. Ama biz Ankara'nın isminin Romalılardan kaldığı neyini anlatıyoruz. Ama oradaki Ankara şehrini veya Ankara ırmağını bilmiyoruz. Tabi o Ankara ırmağının kenarında Ankara şehri var, orada bulunuyor. Bugünkü Yakuz Cumhuriyeti'nin devlet arması. Türkiye'de Damgalar ve Türk mitolojisi hakkında kitap yazan bir tanesi ve birkaç kişi bunun bir saha cumhuriyetinin bayrağının olduğunu ve Göktürklerden kaldığını ve üzerinde Göktürkçe bir yazının olduğunu anlatıyor. Yani insan bu kadar cehalet, bu kadar aptallığı nasıl yapıyor ben bilemiyorum. İnternete girdiğinizde saha bayrağı yazdığınızda, saha arması yazdığınızda bayrakla armasının farklı olduğu ortaya çıkar. Burası arkadaşlar Yakuz yani şehrin havalanının girişi. Buradaki 3 at gökteki tanrı, yerdeki tanrı ve yer altındaki tanrıyı temsil ediyor. Onun temsilen yapılmış ve Yakuzlar'da kımız ve at son derece önemli 2 tane unsur. Burada işte o az önceki abidenin üzerindeki bu damgalar Türkiye'de çeşitli yerlerde ve Türk Cumhuriyeti'ndeki çeşitli yerlerde görebiliyoruz. Burada bizim için önemli bir şey burası. Buradan başlayacağız. Arkadaşlar Yakuz'da İmniğimizde saha araştırmasına gitmek için akşam plan yaptık. Bana dediler ki ekmek ve kımız al dediler. Ne yapacağız dedim. Dua edeceğiz dediler. Burası araştırma alanı. Lena Irmağı'nın kenarı. İşte oraya gittik, ateş yaktık. Arkadaşımız gördüğünüz gibi ateşin üzerine ve kenarına kımız döktü. Sonra üzerine ekmek attı, sonra etrafına ekmek attı. Sonra aynısını ben de yaptım. Böylece araştırmamızın selameti ve araştırmamızın sağlığı için dua etmiş olduk. Burada da ben yapıyorum. İşte Lena Irmağı şurası. Bu ırmak yatağından geldik. Yani biraz yolu kötü bir şey. İşte burada kaya resimleri var. İşte buradaki kaya resimlerinden bazı örnekler. Buradaki bizim için önemli olan arkadaşlar, şuradaki kaya damgası. Bu kaya damgası arkadaşlar, Türkiye'de de özellikle Tahtacı dediğimiz Ege, Akdeniz ve Marmara Alevilerinde kullanılan bir damga. Yine Lena Irmağı. Yine orada bir arkadaşımızın deri üzerinde yaptığı damgalar ve resimler. Yine burada aynı damgalar ve insan figürü. Yani şuradaki şekiller oradaki kaya resimlerinde var. Buradaki atlar, işte atların üzerlerinde damgalar var. Aynı şeyler. İşte bu arkadaşımız Kickbox şampiyonu dünyada. Burada bıçak çok önemli. Çakısında o damga var. Neden dedim bu?
Bunların aile damgasıymış. Bu arkadaşımızın 100 civarında atı var. Atların üzerinde de bu damga var. İşte bu bıçağı bu. Orada bıçak, yani çakı önemli. Bir bakıma bilirken olmazsa olmaz araçlarından bir tanesi. Bu damga aranızda Trabzonlu varsa, yani Anavatan zamanında Trabzon Belediye Başkanlığı'nda yapmış. Orhan Karakolçuk diye bir abimiz var, rahmetli buldu. Onların aile damgası da bu kazaya damgası. Arkadaşımızın atının üzerindeki damgalar. Yani orada şu var, ben şöyle Altaylar'da gitmiştim, Dağlık Altaylar'da kaya resim var. Kaya resimdeki damlayı aile damga olarak kullanmış. Orada bir atın üzerinde gördüm. Dedim ki niçin bunu yaptınız? Yani bu atlara yazık değil mi? Çünkü bu 1500 derecede ısınıyor. Atın sağ tarafına, genellikle sağ tarafına basılıyor ve yakıyor. Dedim haklı. Dedi ki bana haklısınız dedi. Fakat dedi bizim de 4 tane atımız vardı. Birisini çaldılar. Atımızı bulduk. Fakat bizim bunu ispatlayamadık dedi. O yüzden dedi bunu yaptık. Sonra konuştuk filan, biraz da tarihe baktığımızda Cengiz Han yasasında arkadaşlar damgalı olan at bulunup sahibine veya bulunan mekana teslim edilmediği takdirde yakalandığında cezası ölüm. Hatta çok ilginç, mesela başlık parasını Türkiye'de kız satma falan değerlendirirler. Öyle bir şey değildir bu. 5. asırda Kanklı Türkleri var Moğolistan güneyinde. Kanklı Türkleri arkadaşlar çok ilginçtir. Doğu Anadolu'daki Hormek aşireti 10. asırda Harzemşahlara geliyorlar Kanklılar Moğolistan'dan. Harzemşahların içinde Kanklı Türklerin adı oluyor, Hormek oluyor. Şimdi geriye döndüğümüzde Kanklıların düğünlerinde erkek tarafı, kız tarafının atlarını sürüyorlar. Kız tarafı yakaladıkları atlara kendi damgalarını, belli bir zaman var. O zaman içinde damgalarını bastıklarında o at onların oluyor. Ama damgayı basamadıkları at onların olamıyor. Burada arkadaşlar Saha Cumhuriyeti'nde bir köye gittik. Bu arkadaş çok entelektüel birisi. Çeşitli saha müzik aletlerini çalıyor. Orada ilginç bir şey var. Misafir ateşle karşılanıyor. Burada benim için ocak hazırlanmıştı. Ateşi yaktı. Sonra ateşten misal ve benim alnıma çaldı. Elindeki at kıllarıyla da beni kötü ruhlardan temizledi. Kötü ruhlardan temizlemek şeyde yok. Türkiye'de pek rastlamadım ama Twitter'da paylaştığımda bir arkadaş, Sivaslı bir arkadaş alnındakini gördü. Hocam dedi o gelenek dedi, Sivas Alevilerinde de var demişti. İşte bununla beni avsınladı arkadaş. Yine bakın ocakta o kazaya dediğimiz damga. Ben de beni avsınladı. Ben de ocakta dua ettim. Ocağa bir şeyler attım. Bu ise arkadaşlar Saha Cumhuriyeti'nde işte oranın dini inanç yapısı biraz farklı. Bir din merkezi ve burası arkadaşımların işte öyle şamanizm falan diyorlar. Öyle bir şey değil. Buranın adı şu. Ruh temizleme merkezi. Buranın ismi o. Ruh temizleme merkezi. İşte burada zaten Rusça ve Sağca isimleri var. Yine bakın burada o damgalar var. Bunun önünde şuradaki arkadaşlar
Arazide bu ağaçlardan çok sayıda var. Nedeni şu, yabanda insanlar atlarını bağlamalar için var. Ve bu ağaçlar, dikeçler aynı zamanda kutsaldır. Mesela Hakasya'da bir İskit mezarlığı var. O İskit mezarlığında bundan 2 tane şey vardı, ağaç vardı. Başı da at şeklindeydi. Dedim ki bunlar niçin var? Dediler ki bana mezarlıklara iyi ruhlar dua etmeye gelirler. Ve o iyi ruhlar atlarıyla gelirler. Atlarının bağlamalar için bu dikeçler burada kullanılıyor demişlerdi. Bir arkadaş onu anlattı ve oradan hızlı uzaklaştı. Niye dedim hızlı uzaklaştı? Orada ruhlar var, bana zarar verir diye korktum, o yüzden kaçtım demişti. İşte bu yine o din merkezinin kapısı. İşte oradaki din merkezindeki bu masa, masanın da o üzerindeki şekil çıksın diye rica ettim onlardan, bunu yukarıya aldık. O şekilde. Ve şuradaki şu damga ve Türkiye'de de çeşitli halı ve kilimlerde çok sayıda kullanılıyor. Aynı şeyler. İşte burada şu arkadaşlar çarkıfelek ya da gamalaç dediğimiz ya da bazılarına göre ok damgası denen şey. Onlar maalesef uydurma. Oradaki bu damganın adı Kırgız ve Kazaklarda güneş ve ay demek arkadaşlar. Sahada ise bunun adı gün döngüsü. Ve burada ben Türklerde dünyanın döndüğü telakkisinin olduğuna inanıyorum. Çünkü bunu dönen bir şekilde yapıyorlar. Fakat yazılı bir metinde dünyanın döndüğüne dair bir şey rastlamadım. Fakat bir gün yani bu kitabın 2. baskısında yani burada sahada derlediğim bilgilerden hareketle bunun gün döngüsü, güneş ve dünya olduğunu yazacağım inşallah. İşte aynı damgalar. İşte burada bir müzik aleti ve şu özellikle buradaki bu damga Kırgızistan ve Kazakistan'da çok kullanılır. Bu bir kadının takısı arkadaşlar. İşte az önceki bahsettiğim o gamalaş veya gün döngüsü bu. Kazaya bu. Bu da başka bir damga karşımıza çıkıyor. Bu bir otel. Otelin tavanında koşbaşı damgaları ve gün döngüsü dediğimiz damga. İşte burada bir kitabe, yine damgalar ve eski Türk alfabesiyle yazılan yazı. Şu kazaya dediğimiz damga aynı zamanda Orhun alfabesindeki bir damgadır. Ruslar arkadaşlar eski Orhun alfabesinin 39 mu harfi var. Bunun 28 tanesinin Türk aile damgasından oluştuğunu anlatıyorlar. İşte burada bir kadın giysisi. Burada hem koşbaşı Umay. Şu damganın ismi arkadaşlar Umayene damgası. Umayye'nin çocukları ve doğum yapan kadınları koruyan Tanrıçaya verilen isim. İşte burada çeşitli kemiklerden yapılmış turistik eşyalar, 2 tanesi de bozkurt. Yani bunlar MHP ülkücü falan değil ama Türkler. Burada bir kolye, gümüş bir kolye. Bu ağız kopuzunda da aynı damga var. Bu da ağız kopuzu. Bu önemli
arkadaşlar. Bu da ağız kopuzu ve çok güzel bir yapım. Bunun üzerindeki şu şekiller 2014'te Doğu Türkistan'da bulunan pantolonun üzerindeki şeklin aynısı. Az sonra pantolonu da göstereceğim. Pantolon 2014'te bulundu ve 3 Haziran'da da Dünya Kamuoyu'na açıklandı. Almanlar buldu. Orada diyor ki Alman arkeolog Wagner, bu pantolonun diyor, bulunduğu civarda diyor İskitler'de yaşamışlardır diyor. Ve Hunluların, askerlerin giydiği pantolon da bu pantolondan aynısı diyor. Sonra pantolonu anlatırken diyor ki bu pantolon bir matematik dehasının ürünüdür diyor ve günümüzdeki pantolonun birebir aynısıdır diyor. Bu koyun yününden yapıldığı için yün çabuk eskiyor. Yün çabuk eskidiği için peş kısmına ketenden Amerika kovboylarının olduğu gibi ketenden bir parça eklenmiş ve dünyada ilk defa düğüm, dikiş ve ilik bu pantolon vasıtasıyla biz öğreniyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu pantolon milattan önce 1500'e 1300 yıllarına tarihlendiriliyor ve dünyada resmen tescillenmiş tek damgadır. Bu damga ben bizzat Moğolistan, Tuva, Novosibirsk, Komi yani Ural bölgesi, Şuvaşistan, Kazakistan, Türkmenistan, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Tunceli, Diyarbakır, Sivas, Maraş, Adana, Mersin, Muğla, Isparta, Balıkesir'de bizzat gördüm ve fotoğrafladım. Ve bu damga aynı zamanda arkadaşlar milattan sonra 6. asırda Amerika Meksika sınırında Arizona yerlileri var. Arizona yerlilerin ismi Hohokam. Bunlar Amerika yerlileri arasında en az içki içen halk. Bunlar Ağustos ayında tören yapıyorlar. O tören alanında bu kaya resmi var. Bu kaya resmini görmek için oraya gitmiştim Ağustos ayında. Ancak orada Ağustos ayında çok korkunç yağmurlar yağarmış. Ben 3 gün geciktiğim için göremedim. Çünkü benim gittiğim tarihten bir gün önce oraya çok büyük bir yağmur yağmış, yollar bozulmuş. Müzenin müdürü bir antropologtu. Hocam kusura bakmayın siz oraya götüremeyeceğim çünkü müze kapalı. Sizin için açmamız mümkün değil. Ancak diğer zamanlar istediğiniz zaman açabiliriz. Dedim ki ya ben Türkiye'de yaşıyorum ama ne zaman gelirim falan bilmiyorum. Dedi mümkün değil, açamayız. Ancak bilgi verdi. Dedi işte bu kaya resmi milattan sonra 6. asırda Hohokamlardan kalma bir kaya resmi dedi. Yani kültürel değerler demek haksız değilim. Doğu Türkistan'da 2014'te bulunan pantolonun üzerindeki damga hem Türkiye'de hem de Amerika'da var. Yine bu bir kopuz. Kopuz ve bir süs eşyası. İşte burası Yakutistan yani Saha Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın sarayının çiti. Aynı orada da aynı şey var, damga var. Burası bir müze, müzenin bahçesi. Bu bir kımız yayığı deriden ve oradaki M
Yani buradaki artık bu M değil arkadaşlar. Bu bir damla. Yani o kımız şeyi kiminse bu da o ailenin damlası. Bu bir müzenin dış cephesi. Bu at eğerlerinde kullanılan eşyalar. Bu bir bayan giysisi, boncuklardan yapılmış. Bir bayan geleneksel şapkası. Bu bir saha Türklerinden. İşte o bahsettiğim dikeç ve at. Ayakkabıdaki damlalar. Bu mezarlar. Orada arkadaşlar 3 ay yaz, 9 ay kış olduğu için mezarları bu şekilde yapılıyor. Ağaçların üzerine konuyor ya da böyle yapılıyor. Geleneksel mezarlar. Bu bir bayan mezarı. Ancak bunu Fransızlar bulmuşlar. Şurada sanırım 1718. asır. O kadın normal bir aile, yani bir zengin bir ailenin kızı olduğu halde Fransızlar kazı yaptıkları için ona şaman kadını diye tanıtmışlar ve oradaki de saha halka da ateş püskürüyor. Giysisi bakın, yani 17. asırda ne kadar güzel ayakkabıları falan var. Ve az önce bahsettiğim pantolon olan süvarinde ayakkabısı var. Oysa Roma dönemine ve Yunan dönemine krallarına neyine falan baktığımızda onların ayaklarında ayakkabılar yok. Hatta orada Wagner diyor ki, unuttum şimdi söyleyeyim. Buradaki insanlar diyor pantolon giyerken diyor komşulara üzerlerini bezle örtüyorlardı diyor. Roma askerlerine de ve krallarına da bakarsanız onların da üzerlerini bezle örttüğünü görürsünüz. Saha Cumhuriyet arkadaşlar bura 400 bin nüfusu var. Fakat Türkiye'nin 3 katı bir coğrafyaları var. İşte burası bizim bu Haziran ayında gittiğimiz Isaha dediğimiz bayram. Şurası kutsal bir mekan. Bu insanlar o mekana gitmek için kuyruğa girmişler. Şurası da kutsal bir mekan ve şu az önce göstereceğim buna Türkiye'dekiler diyor, hayat ağacı diyor. Hayat ağacıyla hiçbir alakası yok ve Türkiye'deki damgalar hakkındaki isimlendirmeleri bence %100'ü uydurmadır. Sosyolojik ve tarihsel gerçekliği hiçbir ifade etmiyor. Yine o yerden arkadaşlar örnek, sanırım o İsa bayramına bir 10 bin kişi katılmıştı. İşte gece burada 0.58-1 arası gittik. Ay doğmaya başlıyor. Yine o mekandan insanların giysileri, işte bir demircinin yapmış olduğu orada giysi ve burada 2.57 gibi güneş doğuyor. İnsanlar Türkiye'deki Aleviler gibi ellerini güneşe çeviriyorlar. Buradaki fark şu, Türkiye'deki Aleviler bireysel anlamda dua ederken buradaki insanlar grup halinde dua ediyorlar. İşte buradaki insanların hepsi o törende görevli ve yetkili insanlar. Bunlar şarkılar söylüyor, danslar yapıyorlar. Burada yine ateş yapılıyor, ateşin etrafında gezip ve dua ediliyor. İşte burada yine bir teyzemiz bu çadırdan sorumlu ve güneşe dönüp dua ediyor. Buradaki arkadaşlar yine hepsi grup halinde dua ediyorlar güneşe dönüp. Burada halay çekiliyor. Az sonra onun videosunu göstereceğim. Arkadaşlar Türkiye'deki PKK'cı ve Türkçüler ya da Kürt milliyetçiler diyelim, halayın Kürtlerde olduğunu,
Türklerde halayın olmadığını iddia ediyorlar. Bunu ben kısa bir videosunu paylaştım. Dedim ki sağ Türklerinde halay, diyorlar ki bu halay değil. Dedim ki halay nasıl oluyor? Kürtlerde oluyor dedi. Ya dedim bu Kürtlerin halayından bu halayın ne farkı var dedi. Adamlar hakaret ediyor. Ya git oraya git. İşte siz şutsunuz diyor. İnsanlar halay çekiyor. Halay çekmiyor mu diyelim. İşte bu arkadaşlar. Türkiye'deki bazı sosyal medyada buna hayat ağacı diyorlar. Bunun hayat ağacıyla hiçbir alakası yok. Bakın insanlar burada dua ediyorlar. Buradaki insanlar da yine burada dua ediyorlar. Onun da fotoğraf varsa görebilirsiniz. Bakın sırtlarını vuruyorlar, ellerini vuruyorlar. Çeşitli sağlık olarak tedavi ediliyor. İşte burası birinci gün yapılan tören. Burada devlet başkanı da milletvekilleri de oradaydı. Burada yine bu törendeki arkadaşlar olmazsa olmaz şey şu. Kımız, at olmazsa olmaz. Kımız ve at. Zaten bu Isığa Bayramı'nın Bahar Bayramı ismi veriliyor. Bir başka ismi de Kımız ve Gün Döngüsü Bayramı. O törendeki oyun yapan kızlardan işte burada bağrında da bizim kamalaş dediğimiz damganın orijinal hali aslında budur. Zamanla bu o Hitler'in yaptığı damgaya dönüşüyor. Burada işte saha Türklerinden bir bayanın milli elbisesi, şuradaki damgalar ve bu bayanın üzerindeki şu damgalar, buradaki damgalar, şuradaki damgaları Türkiye'de ve Türk dünyasının her yerinde görmeniz mümkün. Burası bir müzik aletleri, işte bir kopuz, yani kopuzlar bir üfürmeli kopuzlar var, bir de yaylı kopuzlar var. Bu yaylı kopuz, onun üzerindeki bir koçbaşı damgası ve bu damgada Türkiye'de halay ve kilimlerde her yerde görebilirsiniz. Burada akan işte bu şey, ötekinden başlayalım ilk önce. O daha iyi olacak. Burada güneş doğmaya başladı. Bir civarında. Onlara göre ilahiyle okuyorlar ve dua ediyorlar. Gündüz değil, gece bir civar. Pardon. Güneş doğumunun alana gidiliyor. Herkes halay çekecek. Будущему нашему поколению счастье предназначающий ко всем людям основать, танец радости торжества начнем. Şimdi halay.
arkadaşlar. Halay olduğunu inandıramadım. Devam ediyor halay ve sonra 3.30 gibi dağılıyor. Sanırım bir iki bir kişi var. Halay şeker. Beyaz elbiseli olanlar o dönemdeki görevli sanatçılar. Böyle bitiyor ve dua ediyor. Şimdi Türkiye'den size birkaç tane örnekle bu işi bitirelim arkadaşlar. Hocam, halaya kendileri mi diyorlar? Efendim? Kendileri mi isim veriyorlar o halaya? Halay mı diyorlar gene? Yok, halay değil, oyun. Oyun. Bakın burada arkadaşlar yeni 2020'de yazılan bir makale. Almanya'da bir üniversitede bizim altın elbiseli adamı şey yapmış, 3. 4. asır yapmış. Burası 5. ve 4. asırdır. Burada ilginç olan şey şu, diyor ki Hazırlık ve Tian Shan o dağlar, Tanrı dağlar arasında yaşıyor İskitler diyor. Oysa İskitlerin coğrafyası orasıdır ama İskitler Ukrayna'da da yaşıyor. Yani Ukrayna'dan bizim bildiğimiz Doğu Türkistan coğrafyasına kadar olan bir alanda yaşıyorlar. Bu işte az önce size bahsettiğim Kuzey Urallar, Kuzey Urallardaki dokumalar ve buradaki gördüğünüz şu damlalar Türkiye'nin her yerinde de görebilirsiniz. Yine Urallardan. Buradaki ilginç, Urallarda yani bir kadının milli giysisi, şunun üzerindeki damga Türkiye'nin Hakkari'sinden Edirne'sine kadar her yerde karşımıza çıkar. Yine Urallardan aynı bölgeden işte bu arkadaşlar Yakuz yani Sağ Cumhuriyeti'nin devletinin arması. Burada gördüğümüz gibi bunun etrafında ne yazı var, ne bir şey var, ne de bunun Göktürklere bir ilgisi var. Göktürklerden önce yapılan bir kaya resmi ve etrafında da zaten şey yok, yazılı bir metin yok. Yani o alanda yazılı bir metin yok. Pantolonumuz arkadaşlar şu. Sanat tarihi değilim ama bu pantolon hakkında 4 tane makale yazdım. Maalesef Türkiye'de hiçbir sanat tarihçisi ve kültür tarihçisi bu pantolon hakkında makale yazmalı. Oysa dünyaya bizim vereceğimiz bir manifesto özelliğine sahip bir pantolon. İşte yine burası pantolon, bu da Kuzey Urallar. Yani Doğu Türkistan'dan arkadaşlar Kuzey Urallara bugün bile gitmemiz için bize 2 gün zaman lazım, uçak olmazsa.
trenle otobüse 2 gündür. Burası işte ilginç. Doğu Türkistan, Yakutistan, Iğdır'daki bu insanlar, bunu yapanlarla gittim konuştum. Aşiretin ismi ne biliyor musunuz? Sakar aşireti. Ama Kürtçe konuşuyorlar, biz Kürdüz diyorlar. Bu Arizona'da Oğukamların kaya resmi, Kazakistan'da keçe çadır, bu ise onun çiziminin büyük hali. Doğu Türkmenistan ve Tunceli. Tunceli'dekinin bulmam 1 ay benim aldı. Orada bazı arkadaşlar var, onlarla bana bilgi aktarıyorlar. Bir arabada, Ozat'ta bir arabada bunu görüyorlar. Zaten bu arabanın içinde çekilen bir fotoğraf. Dedi hocam böyle sen aradığını biz bulduk. Dedim nasıl, gönderin bana. 23 plakalı bir taksi. Ya dedim ki bu tamam doğru da Elazığ'dan gelebilir. Çünkü Elazığ'da var bu damga. Oradan gelebilir. Çünkü plaka öyle. Satın alınabilir. Dedim bunu arabanın sahibiyle benim tanışmam lazım. Muhtarı aradım. Muhtar tamamdır, şudur budur diyor. Beni oyalıyor. Meğerse sonra bir ay geçti, bir haber yok. Meğerse muhtar bu arkadaşın arası açıkmış, beni oyalıyor. Sonra arabaya atladım, köye gittim. Köyü buldum. O köyleri çok dağınık. Evi buldum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Dedim ki bu plakalı araç sizin mi? Bir anneme de çıktı. Evet bizim dedim. Dedim ya onun önünde bir şey var. Bir kese var. Onu kim yaptı? Ben yaptım dedi. Ne yaptın dedim. Biz hep yapıyoruz onu dedim. Dedim vallahi iyiymiş o zaman. Ne yaptığını farkında mısın dedim. Yok dedi. Ben de bir şey söylemedim dedim. Çektim geldim. Ama ona bundan çorap yaptıracağım bir tane. Şimdi oralar kar, gitmek zor. Bu arkadaşlar bu şeyden Rize, Artvin, Ardahan, Balıkesir, Kars, Sivas. Tokat yok mu? He? Tokat yok. Tokat. Tokat'ta rastlamadım abi. Bunu en sonra size anlatayım ve böyle bitireyim. Arkadaşlar bu Kuzey Buz Denizi'den bu. Kuzey Buz Denizi Kuzey Kutup çizgisinin geçtiği şeyi. Orada gece 2 saat oluyor. Hatta onlara göre dünyanın merkezi orası. Bu aşağıdaki Isıkyol Kırgızistan, bu Tunceli, bu Dağlık Altay. Yani Pazarkurgan'ı da Dağlık Altay'a bağlı. Dağlık Altay, Tunceli, Kırgızistan ve Kuzey Buz Denizi. Kuzey Buz Denizi'nin olduğu yerde az sonra size göstereyim. Karadeniz diye bir tane de deniz var. İşte az önce size bahsettiğim Umay-Ene dalgası dediğim, bu bir Kırgızistan'da keçelemini yapılan bir kız çocuğunun yeleği. Bu Kırgızistan Hava Yolları vermesi, bu da Tunceli'deki bir koçbaşlı mezar taşı. Dünyada eşi benzeri yok. Sağ olsun bunu valimizle görüşerek müzeye aldırdım. Yoksa yok olup gidecekti bir ihtimalle. İşte burası arkadaşlar Hakasya. Bunu niye aldım? Hakasya İskit coğrafyasının belki de tam merkezi. Çünkü orada Abakar'ın az kuzeyinde Uybat denilen bir şehir var. Uybat denilen şehirde büyük bir devasa bir mezarlık var.
O mezarlığa da İskit mezarlığı. Bu mezar taşları da arkadaşlar 722'de Rus arkeologlar bulmuş. Milattan önce 1000'li yıllarda ve Rus arkeologlar diyor ki bu mezar taşları Türk mezar taşı geleneğidir diyor. Yani şuradaki 3 tane mezar taşı, bu ve şu, bunları bizzat yerinde gördüm. Ancak şu 3 tanesi kayıp. Tuva'da olduğunu söylüyorlar. Tuva'ya gittim, orada da depoda büyük ihtimalle. Orada da göremedik onu. Burada şu kaya resmi, mezar taşı arkadaşlar, günümüzden 5000 yıl önce olduğunu Kızılsov diye Rus arkeolog söylüyor. Bu bunun çizimi. Bu da Hakasya'nın kuzeyinde yine milattan önce 3000 yıllarda bulunmuş. Rus Kültür Bakanlığı bu mezar taşının milattan önce 3000 yıllarda yapıldığı ve Hakasya'da bulunduğunu Rus Kültür Bakanlığı'nda ispatlıyor. İşte bu benim yüzüklerim şu anda. Bu arkadaşlar sahadan, bu Kırgızistan'dan, bu Tataristan'dan. Az önce Pazarık kurbanındaki keçe kiliminin üzerinde bu birebir var. Aynısı. Şuradaki de aslında arkadaşlar bu 4 tane değil, tektir. Bu 4 tane birleştirilerek farklı bir usul oluşturulmuş. Koçbaşı damgası deniliyor. Dünyada, yani Türk dünyasında isme ortak olan 2 tane damga var. Birisi Koçbaşı damgası, diğeri de Kazaya damgası. Kazaya damgası ise milattan önce Kalpaktaş kaya resim alanında bulunmuş, 1900'lerde keşfediliyor, 1800'lerde hakkında yazılar yazılmaya başlanıyor. Oradaki Kazaya Türkiye'de geliyor çeşitli şekilde. Türkiye'de ise Mersin'de bir araştırma yaptığımda orada kaz ayağını sormuştum. Şunu anlatayım, onu en sonra anlatayım. Tekrardan kaz ayağına bir dönüş yapalım ya da şöyle. Şu. Kaz ayağı bu. Kalpaktaş'ta. Bu Moğolistan'da, bu ise Tataristan'da. Buradaki kaz ayağının yönü aşağıda, bu yukarıda. Bunun yukarıda ve aşağıda olmasının nedeni şu şeyde, sol tarafta. Bunun sağ, sol, mesela şu sağda, sağ, sol, yukarı, aşağıda olması neden arkadaşlar? Artistik olsun içi değil. Bir kardeşin damgası, diğer kardeşin, diğer kardeşin damgası. Yani her damga farklı kardeşlerin damgası. Yani damgaların yönleri ufak bir çizgi bile damgaların ismini ve manasını farklılaştırıyor. Ve bu damga Tataristan'ın aile damgası olarak hala kullanılıyor. Bu Orenburg da Tatarların mezarlığı. O Tatar mezarlığında da yine Kazaya damgası var. Bu 4. David, yani Gürcü Krallığı'nın kurucu kralı. David'in arkadaşı Kıpçak Koprata'nın, yani Kıpçak Türklerinden kalma bir kama, kamanın üzerinde Kazaya. Bu Iğdır'da bir Koçbaşı mezar taşı, üzerinde Kazaya. Bu Tunceli'de bir
koçbaşı mezar taşı, üzerinde kazaya. Bu Çanakkale'de Tahtacı Türkmenlerinin mezar taşı kazaya, Tahtacı Türkmenlerindeki kazaya aşağı doğru bakıyor. Bu ise Niğde'de bir kirkit, halı kilim okuyan kirkitteki kazaya. Bu Rusların halılarından örnek, Rus halısı örneği, Rus halısı örneği, Rus halısı örneği. Buradaki şeyleri İskit turistik eşyaları satıyorlar. Diyorum İskitler Ruslar mı? Daha diyorlar. Ruslar İskit diyorlar. Ya diyorum Ruslar İskitler. Bu diyorum şeyler, şekiller niye sizin tarih eserlerinizde yok? Nina'da diyor, bilmiyorum. Bu Ukrayna'da Kumuk Türklerinin bir balbal. Tunceli'de de aynısı böyle saçlı bir mezar taşı var. Ukrayna'da bu mezar taşlar için Kumuk ve İskit mezar taşı diyor Ukraynalılar. Kuzey buz denizinin olduğu yerden damga. İşte bura Salahart'ın merkezi. Dünyanın bunlar merkezi olarak değerlendiriyor. Yine orada damgalar, bu damgalar aynı zamanda hem bu onun arbabesinde damgaları kullanılıyor. Bu boncuktan yapılan şeyler. Bu yine turistik şeyler için kullanılmış ve bunlar da Anadolu yerinde karşımıza çıkıyor. Ve dolayısıyla arkadaşlar size şöylece bunu bitirelim. Kazakistan'da bir kaya resmi, sahada bir ağaçtan yapılan bir çanta, sahada gümüş bir kolye, Hozat'ta bir bayan çantası, bu Kazakistan'da bir kilim, bu da Türkmenistan'da bir kilim parçası. Sağ, Sivas, Kırgızistan, Şuvaşistan, Saha. Bu şuradaki Altaylar'da bir kopuz, kopuzun sapı, kopuzun bu sapındaki damga Türkiye'de de çeşitli yerlerde var ve şurada da aynı zamanda kazaya var. Kazaya'nın macerasını şöyle anlatarak bitireyim. Musa Eroğlu köyüne gitmiştim. O köyde kazaya var mezarlıklarda. Dedim ki niçin var bunlar? Arkadaş dedi ki Hazreti Ali öldürüldüğü gün bir kazı eteğinden ısırmış. Eteğinden ısırmış fakat Hazreti Ali kazı dikkate almamış. Camiye gitmiş ve camide öldürülmüş. Dedim ki dede iyi hoş da dedim Hazreti Ali sabah camiye oturup geziye mi gitmiş dedim. Hocam dedi onu hiç sorma dedi. Tamam dedim sormuyoruz geçelim bunu. Niye var dedim bu kazaya? Dedi ki kazaya Hazreti Ali ve ölümü çağrıştırdığı için var dedi. Yani Karpaktaş'ta, Moğolistan'da, Tataristan'daki İslam öncesi olan kazaya Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de bir İslami motif olarak kazanıp ve devam ediyor. Yani damga aynı, coğrafya farklılaşıyor ve coğrafyanın anlamı ve içeriği farklılaşıyor. Ve şöyle şununla bitirelim konuşmamızı. Burada herhalde şöyle biraz büyütürsem daha iyi görebiliriz.
Bu Kuzey Irak'ta Jirke aşiretinin bir kelime. Bu ise Amerika Novaja yerlerinin bir kelime. 1937-17 falan. Yine bu Kuzey Irak'ta bir kilim. Bu aynısı. Bu Jirke yine Amerika yerleri aynısı. Bu adam arkadaşlar Amerika'nın Şam Büyükelçiliğinden emekli. Bu adam ilk görev yeri 1950'ler Tebriz. Türkiye'de Mahabat Türk Cumhuriyeti var. 1940'larda Rusya'nın desteğiyle kuruluyor. 11 ay sonra yıkılıyor. İran'da Ruslar desteğini çekince yıkılmış. Onun kitabını yazan da bu adam. Sonra Kerkük konsolosu oluyor. Bundan sonra arkadaşlar bu adam bütün Kuzey Afrika ülkelerinde büyükelçilik yapıyor. Sonra Yemen ve civarında büyükelçilik yapıyor. Sonra Şam büyükelçisi oluyor. Şam büyükelçisi olduğunda 97 yılında emekli oluyor. 98'de işte Amakya'ya gittiğinde Kürt dokumaları diye bu kitabı yazıyor. Kitabın içinde Kürtleri kısaca anlatıyor ve sonra Kürt dokumalarına geçiyor. Orada diyor ki Kürtler Anadolu'daki yörükler dahi diyor, halı ve kilimde kullandığı şekilleri Kürtlerden almışlardır diyor. Şimdi bu adam İran'da görev yapıyor. İran'da görev yaptığına göre oradaki Kürtlerin ve Türklerin ve Farsların kilimlerini biliyor. Ama art niyetli ya. İkincisi Amerikalısın, Amerikalı olduğuna göre Amerika yerlerinin kilimlerini de bilmen lazım. Şimdi diyelim ki Anadolu'daki yörükler halı kilim şekilleri Türklerden aldılar. Amerika'dakiler nasıl oldu? O yüzden arkadaşlar bazen ilim dediğiniz şey ilim olmuyor. Bazen büyükelçi dediğimiz insanlar büyükelçi olmuyor. Zaten büyükelçinin diğer bir tabirle ismi resmi istihbarat ajanıdır. Bu adam emekli olduktan sonra Baba Bush Irak'a girdiğinde Baba Bush'un Orta Doğu danışmanı, sonra da Irak temsilcisi olmuş bir adam. Yani şunu söylemek istiyorum. Araştırmalar yapılırken araştırmaları iyi yapmamız, araştırmaları iyi değerlendirmemiz lazım. Bir de bizim kültür teorilerini değiştirmemiz lazım. Yani insanlar işte bakarak, görerek bir şeyleri yapmıyor. Eğer bakarak, görerek yapıyorsa Türkler tarih boyunca Çinlilerle, Farslarla, Ruslarla beraber yaşıyorlar. Neden? Türk etnografya eserleri ya da damgaları Farslarda, Ruslarda, Çinlilerde niçin yok? Dolayısıyla etkileşimle lafları maalesef bize Batılıların yutturduğu bir laf. Teşekkür ederim.